karşınızdayız. Luna Park'ın iki arkadaşı. Biz size bu sefer ikinci yaptığımız ilk haftada yaptıklarımızın biraz daha zorlarını yapacağız. Azıcık zorlaştıracağız. Tamam. Çok değil. Çok zorlanmayalım. Çünkü seyircilerimiz de fazla zor. Ama gelen reaksiyonlar harika. Evet, bir memnun kalınmış galiba. Çok. Ama daha onların da mesela sizlerin de istediği, özellikle yapmak istediğiniz ve tam emin olmadığınız bir şeyler olursa o zaman belki bize atabilirsiniz mesaj olarak. Biz de onları yönlendirebiliriz beraberce, değil mi? Çok belki güzel olur. Onlara göre yeni bir plan çizeriz. Tabii, neden olmasın? Çünkü biz zaten planımızı yapıyoruz. Geçen hafta sen şöyle bir şey söyledin çalışırken, onu devam edemedik. Bu koşma meselesi. Ben koşmaya çok taraftar değilim Emre. Sen ne düşünüyorsun bu? Yani devamlı koşmak bence çok sağlıklı değil diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Koşucular beni tefe koyacak ama ben de çok sevmiyorum. Koşu konusu şöyle, insanlara çok ulaşılabilir bir egzersiz, çok ucuz bir egzersiz olarak geldiği için ve hemen yapabileceği bir iş olduğu için çok rahat geliyor. İnsanlar spor deyince ilk aklına koşuyu getiriyor. Evet. Çıkayım biraz koşayım o zaman diyor. Fakat yeterince kuvvetlenmeden, eklem çevresindeki kasları yeterince kuvvetlendirmeden, stabilize etmeden, mobilize etmeden koşuya başlarsanız ileriki dönemde mutlaka sıkıntı yaşayacaksınız. Çok değil O mi? yüzden önce etrafını kuvvetlendirelim, ondan sonra koşalım yapacaksak bile. Ama şöyle de bir şey var Emre, yani ne bileyim 20 yaşındasın, 30 yaşındasın, 40 yaşındasın hadi koştun o zamana kadar. Ama bunu hayat boyu yapabileceğin bir şey değil. Mesela düşün, benim yaşımda bir insanın deli gibi koştuğunu düşün. Mümkün değil. Onun için böyle bir egzersizi baz almak bence, onun için ben yanlış buluyorum bunu. Yani yaptığın egzersizi ömür boyu yapabil. Evet, zaten. Yani sağlığın müsaade ettikçe, oran buran kırılmadıkça ömür boyu yapabileceğin bir şey olmalı ki bir faydası olsun. Evet, performans sporcusu değilseniz özellikle. Değil mi? Yani Aynen koşucu ona hazırlansın, yapsın. Tabii bravo, yani orada bir şey yok. Ama bir şahsın kendi hayatı için başlayıp da yaptığı, onun için ben çok doğru bulmuyorum. Yürüyüş önerebiliriz. Onun yerine. Yürüyüş Tabii. önerebiliriz. Ben mesela bayılırım yürümeye. Çok seviyorum. Çünkü yürüyüşü dediğim gibi Allah sağlık versin, herkes yapabilir ve ömrünün sonuna kadar yapabilir. Değil mi? Ve çok güzel bir anti-stres egzersizi aslında yürüyüş. Tabii Ben ki. her stres olduğumda takarım kulaklığımı, alabildiğine, Aynen. hiç mesafe düşünmeden, Aynen. yürüyebildiğim kadar yürürüm. Aynen. Çok iyi gelir Bak oraya. bizim yaptıklarımız da öyle mesela. Bizim de şimdi seyircilerimize, benim Luna Park'ıma iştirak eden bütün arkadaşlarıma vermek istediğim mesaj şu ki, ben mesela muayyen bir yaştayım ki, bayağı ileri bir yaştayım. Bunları yapabilir bir insan. Evet. Yani benim yaptığım şeyleri, bizim yaptığımız şeyleri sağlık müsaade ettikçe yapılabilecek şeyleri Aynen öyle. yapmak çok daha akıllı gibi geliyor bana. Geçen, Öyle bir durum yani. geçen haftada söylediğimiz gibi aslında önemli olan şey istikrar. İstikrar. İstikrarlı bir şekilde devam edebileceğiniz bir şey bulun. Sevdiğiniz, mutlu olduğunuz bir şey bulun ve ona devam edin. Bravo. Aslında asıl amacımız bu yani. Bravo. Biz Ben de onları mesela- yönlendirmeye çalışıyoruz burada. Tabii. Bunları yapmak, ben mesela şöyle programlıyorum daima kendimi. Hem bunları yapıyorum, hem de haftada 1-2 muhakkak yürümek istiyorum. Muhakkak. Hiçbir şey yapmasam evin içinde turlar atıyorum. Evet. Ben bazen evin içinde 10.000 adım falan atıyorum, biliyor musun? Ben de İnanmayacağım. ders verirken öyle oluyor benim. İnanılmaz. Kapalı alanda. Kapalı O alanda. şeyle, daha hava kötü mesela, yapacak bir şey yok. Camları açıp. Camları açıp oradan oraya gidiyorum. Yani küçücük ev, bu da bir şey değil, bir saray değil, gördüğün gibi yani minicik bir yer ama gidip geldikçe kendime bir meşgale de buluyorum. Onu oradan oraya taşı, bunu buradan buraya taşı, ev işi yap, bilmem ne. 10.000 adım falan atıyorum evde istersen. Zaten aslında bu yaptığımız egzersizlerin de temel sebebi, temel amacı biraz buna yakın olmalı. Günlük rutinimizi kolaylaştırıyor mu bizim bu yaptığımız egzersizler? Evet. Zorlaştırıyor mu? Ben bir kavanozu almaya çalışırken zorlanıyor muyum yoksa çok rahat kaldırıp kolumu alabiliyor muyum? Tabii. Biraz bunlara da odaklanmak lazım. Tabii Sadece ki. dış görünüşe değil. Tabii ki. Bunların ne kadar fonksiyonel olduğunu, ne kadar bize hizmet ettiğine odaklanmak Tabii lazım. ki. O yüzden dediğiniz çok önemli. Ev işi yapıyorum diyorsunuz.
ev işi yaparken zorlanmıyorsanız Peki. bu bizim için şahane bir şey zaten. Budur. Hadi başlayalım. Hadi yürü başlayalım. Hazırsak ilk egzersizimizle başlayalım. Hadi Emre. Süperman yapacağız. Ayakları da yukarı kaldıracağız bu kez. Kolları çekiyorum. W egzersizindeki gibi. Kendime doğru çekeceğim. Kalktım, çektim. Ve uzattım dümdüz. Bravo. Hop. Evet. Burada neye odaklanıyorduk? Kürek kemiklerinin arasında bir portakalın suyunu sıkıyoruz. Bravo. Nefesimizi hiç tutmayacağız. Aynen bu şekilde kolları çektiğim zaman bırakacağım nefesimi. Uzatırken alacağım. 3 tane daha yapıyoruz. Son bir tane daha ve dinleneceğiz. Evet. Birazcık dinleniyoruz. Bu egzersizimizi yine 3 set yapacağız. Yine 12'şer tekrardan yapacağız. Evet. Güzel bir egzersiz bu. Evet. İkincisi neydi Emre? İkinci egzersizimizde alternate back extension yapacağız. Kollarımı uzattım öne doğru. Çapraz kol, çapraz ayak kaldıracağım, duracağım. Kafam yerde kalmasın yine. Bravo. Aynen böyle. Bu egzersizlerde gövdeyi çok kaldırmamaya çalışın. Özellikle belde hassasiyeti olan varsa biraz daha kontrollü yapsın bu egzersizleri. Bravo. 12 tane sağ, 12 tane sol. Yine 3 set yapacağız bunu da. Çok güzel. Bravo. 2'şer tane daha yapalım. Ve dinlendik. Güzelce nefesleniyoruz. Ay çok güzel şeyler bunlar. Ah, şimdi arka üstü yatacağız Evet. beraber, değil mi? Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bir belde bir sıkılaşma hissettik mi? Evet. Daha dik durmak için. Evet. O gücü aldık mı oradan? Evet. Dizleri çekelim karnına. Şöyle birazcık dinlenelim. Dinlenelim, evet. Birazcık dinlenelim. Şimdi geçen hafta çift ayak pelvic bridge yapmıştık. Bu hafta tek bacak Tek yapacağız bacak bunu. yapacağız. Evet. Tamam. Hazır olduğumuzda başlayabiliriz. Elleri kaldırıyor muyuz? Elleri iki yana koyacağız İki yine. yanındayız, Kalçamın değil mi? iki yanında. Belimi aşağıya doğru bastırdım. Bir bacağımı kaldırdım yukarı. Kalçayı yukarı doğru ittim. Ve indirdim. İterken nefes veriyorum. Aynen böyle. Bravo. Çok güzel. Yine bütün yükü kalçaya bırakmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman belinize almayın yükü. Şimdi şöyle yapacağım. Hı hı. Okey. Ayak değiştirdik. Burada şuna dikkat edebilirsiniz. Ayak öne gitmeye başladıkça hareketin çalıştırdığı bölge bacak arkasına doğru geliyor. Ayağımızı biraz daha kendimize doğru çektikçe biraz daha kalça dominant Kalça, yapabiliyoruz evet. egzersiz. Evet. O yüzden çok uzakta tutmayalım. Evet. Çok yakında da değil. Ortalama Şu bölge mudur? seçelim. Burası şu an çok iyi. Tamam. Ve sanki bütün gücümü topuktan alıyormuş gibi. Topuktan itiyorum kendimi. Buyurun. Çok güzel. 2 3 4 bravo. Bütün yük kalçamda. Üç tane daha yapıyoruz, dinleniyoruz. 2 1 Son bir tane bıraktık. Evet, dinlendik. Bunu da ne yapacağız? 3 set yapacağız. 12'şer tekrar yapacağız. Evet. Değil mi?
Evet. Anca başlıyor aslında hissetmeye kaslar. Evet. Hele biraz da daha önceden egzersiz yapan bir tipsen Tabii bunlar daha geç alıyor yani. bunlar artık ısınma oluyor. Evet, İleri seviye egzersiz yapan birisi için ısınma oluyor bunlar artık. doğru. Şeyi unuttum galiba bir yerde. Bandımızı mı? Bandımızı. Bandımız burada. Ha, alayım onu ben. Bir sonraki egzersizimize geçelim. Geçtik değil mi? Evet. Bundan yapıyoruz Evet. Şimdi evde bandı olan bizimki gibi bunları takabilir. Uzun pilates bantları olan dizine takıp bağlayabilir. Hiç bandı olmayan da bant varmış gibi yapabilir yine bu Evet. egzersiz. Burada pelvic bridge egzersizi yapacağız. Fakat her tekrarda bacağımızı açacağız ve kapatacağız. Sonra tekrar kalçayı aşağı indireceğiz. Burada ayakları daha mı yan yana koymak lazım? Çok yan yana kalmasına gerek yok. Doğal konumda olsun Doğal. yine. İyi, tamam. Buyurun. Kaldırdık, açtım, kapattım ve aşağı indirdim. Bir tekrarımızı yapmış olduk. İki. Kaldırdım. Bütün yük kalçamda. 3. Dört. Bravo. Hissediyor musun kalçayı? Tabii ki. Güzel. 5. 6. 7. Her iki bacağı da eşit oranda itmeye çalışıyorum. 8. Burada insanlar farkında olmadan güç tarafı daha çok itebilir. Ona müsaade etmeyeceğiz. Her iki tarafı da eşit aç kapı yapacağız. 2 tane daha yapalım ve dinleyelim. Ve indirdik kalçayı, dinleniyoruz. Şimdi güzel hissettirdi galiba. Ha? Şimdi güzel hissettirdi galiba. Şimdi güzel hissettirdi, evet. Evet. Bunu da 3 set yapacağız. Yine 12'şer tekrar Tabii yapacağız. ki, tabii ki. Bir sette hiçbir hareket Evet. olmuyor. Yani dediğim gibi hele biraz da daha önce egzersizin varsa hiçbir şey hissetmiyorsun. O 3. sette falan başlıyorsun. Yani 2. sette başlıyorsun. Evet, sette. bu benim işime yaramaya başladı Evet, diyoruz. evet. Başka ne yapıyoruz Emre? Şimdi plank pozisyonuna geçeceğiz. Aferin. Bu kez bir ekstramız var. Bacağımızı açacağız ve kapatacağız. Ha. Tek tek. Evet. Her hareketimize bir küçük optimizasyon getirdik. Anladım. Haydi bakalım. Hazırsak. Süre tutmayacağız bu kez. Sayıyla yapacağız. Süre tutmayacağız. 12 kez sağ ayağımı açacağım. 12 kez sol. 1, Tamam. 2, 3. Aynen böyle. 1. 2, bravo. Burada neye dikkat edeceğiz? Bacaklarımı sağa sola açarken kalçamı çok yukarı itmeyeceğim. Dengemi korumak için. Karnımı iyice sıkacağım. Bravo. Nedir vaziyet Emre? 3'er tane daha kaldı. Ah, 2'şer tane. Son 1'er tane. Ve bıraktık. bunu hiç yapmamıştım daha önce Emre. Ben yaptırmamıştım bana. Bunu- Niye bilmem. Bunu yaptırmadım ve Ha. seyircilerimize sakladım. Peki. Onlara özel Oldu. oldu bu. Ama bu çok güzel. Bu karna çok faydası var değil mi? Tabii, bu, tabii. bu karın kaslarına. Aslında gövde kaslarının tamamına. Öyle mi? Sadece karın kasları tabii gövde kaslarının tamamı çok etkili çalışıyor Evet. burada. Ama ben özellikle karın çalışmak istiyorum diyenler için birebir. Evet, değil mi? Ben istiyorum özellikle karın çalıştırmak. Benim en büyük sıkıntım bu. Bir de duruş. Evet. Yani Zaten Orada- duruş düzeldikçe aslında karın da daha iyi Karın da görünmeye daha- başlıyor. değil mi? Çünkü öne doğru durdukça zaten ister istemez katlanıyor üst üste Tabii ki. birimiz. Tabii ki. Ay çok güzel bir çalışma oldu gene. Emre. Bence de çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Rica Herkes de ederim. memnun kalmıştır inşallah. Böyle arkamı dönüyorum, arkamı dönmüyorum aslında da. Şöyle yapayım da bari
karnımı saklayayım. Çok da saklamaya ihtiyacınız yok ama. Olsun. Ben işte her kadının problemi var. Yani ölünceye kadar bizde bu problemler var. Her Bunu insanın saklamak diyelim. mümkün değil. Bir yerini beğenmezsin. Ben de burayla Erkeklerde de var ama çaktırmıyorlar. çaktırmıyor. Doğru. Ketumluktan çaktırmıyor Doğru. kimse. Aslında Tabii. şimdi mesela ona bakıyorum da mesela benim gençliğim zamanında erkekler bu kadar meraklı değildi. Şimdi Evet. her şeye çok meraklılar. Yalnız böyle vücut görüntüsü falan değil, her şey. Hani kadınlar yapıyor falan diyorlar ya. Hiç alakası Yalan. yok. Yani %50 desem hepsi kadınların yaptığı her şeyi yapıyor desem vallahi Ben inanırım. yapıyorlar. Ben de inanıyorum. İnanıyorum ki Görüyorum ve biliyorum da. Canları sağ olsun. İyi ediyorlar ama gizlemelerine bakıyorlar lüzum yok. Diyorum ben. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bu Geçmiş hafta da olsun. Çok güzel. Çok teşekkürler. Haftaya tekrar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bye bye.